Oğlum uyudu. Kamera artık eşimde. Rahatlıkla konuşabilirim. Şimdi neredeyiz? Burada yazıyor ama ben size Türkçesini söyleyeyim. Burası Seddülbahir Anzak Mezarlığı. Buyurun içeri girelim. Taş işaretinden görüyorsunuz. Buradaki mezar taşları Anzak askerlerine ait mezar taşları. Avustralyalı, Yeni Zelandalı askerlerin mezar taşları. Anzak mezarlığında sadece Hristiyan değil, Yahudi askerlerin de mezarları var. Şimdi Seddülbahir köyünden ileriye Biga köyüne doğru ilerleyeceğiz. Seddülbahir köyünden çıktığınız zaman birçok Anzak mezarlığıyla karşılaşacaksınız. Bunlardan birisi de Tabya mezarlığı. Çanakkale Destanı Merkezi'nin -1 ve -2. katları müze. Buraları gezebilirsiniz. Bunun yanında sinevizyon gösterisi de var. Sinevizyon gösterisi ise 80 dakika sürüyor. Biz müzeyi gezip çıkacağız. Çanakkale Destanı Müzesi'nden çıktım ve Mehmetçiğe saygı anıtına geldim. Tankut Öktem'in tasarımcısı olduğu anıt 1997 yılında açılmıştır. Kucağında yaralı bir Avustralyalı subayı taşıyan bir Türk askerini canlandırıyor. Tek tek basamak değil, ikişerli tek basamak halinde ilerliyorsunuz. Bazılarında ise üçerli de tek basamak yapılmış. Etkileyici. 16. Tümene bağlı olan 48. Alay Birliği'nden 1915'ten itibaren şehit olan askerler yatıyor. Bunun yanında 63, 74 ve 77. alaylardan askerler de burada yatıyor. 1153 şehidin kimliği hala belirlenememiştir. Kanlı Sırt 25 Nisan 1915 tarihinde Anzakların eline geçmişti. 27. alayın karşı taarruzu ile burası tekrar geri alınmıştır. Kanlı Sırt'ta Türk tarafına ait olan ve bu çarpışmalarda şehit olan askerlerin ve 16. Tümen'in hatırasına buradaki yazıt dikilmiştir ve bu anıt 1916 yılında dikilmiştir. Kanlı Sırt anıtının bulunduğu yol tek yön. Ondan dolayı bu tek yön üzerinde Çanakkale Savaşı ile ilgili birçok önemli yere ulaşabileceksiniz. Ve buralarla ilgili bilgi levhaları olduğundan dolayı da gayet açıklayıcı ve doyurucu bilgiler var. Şimdi Türk siperlerinin olduğu bölüme geldik. Kanlı Sırt. İtilaf Devletleri'nin Lonepine dediği alan. 6 Ağustos 1915 günü saat 17.30'da sağınızda bulunan siperlerden çıkan Avustralyalı askerler kütüklere takviye edilmiş Türk siperlerine doğru açık arazide 60 metre kadar hücuma geçtiler. Saat 18'de Türk siperleri ele geçildi ancak muharebenin en kötü zamanı mütakip 5 gün içerisinde bu bölgede geçti. Saldırının amacı Jong Bayırı ve Suvla Körfezi'nde 8 kilometre kuzeyde bulunan Türk İttihat Kuvvetleri'nin geri çekilmesini sağlamaktı. Saldırı 2200 Avustralyalı ve 4000 Türk askerinin kaybıyla sonuçlandı. The Cup, Fincan Mezarlığı. Yine Hristiyan askerlerin defnedildiği bir mezarlık bölgesi. Anıt yine heybetli duruyor. Abdülvahap Sırtı Anzak siperleri. Evet, burası da Anzak siperleri.
Çataldere şehitliğindeyiz. 57. Piyade Alayı Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in mezarı. Burası 19. Tümen cephesidir. 2. ve 5. Tümen birlikleri de burada savaşmıştır. Burası 25 Nisan Aralık 1915 ayları arasında şehit olan ve sargı yerlerinden ağır yaralı olup şehit olanların gömüldüğü yerdir. Ateşkesin ardından şehitler toplu defnedilmiştir. 1. 5. 6. 27. ve 57. alaylardan şehit olanlar da burada defnedilmiştir. Yüzbaşı Mehmet şehitliğindeyim. Queen Post mezarlığının hemen karşısındadır. Şehitliğin yapım tarihi tam belli değildir. Yüzbaşı Mehmet muharebe sırasında şehit olurken düşman subayını öldürmüş ve 2 subayın cesetleri birbirine sarılmış halde bulunmuştur. Mekanı cennet olsun. Hemen karşıda da Queen Post mezarlığı. Adını 15. Tabur C bölüğü binbaşı Hak Queen'den almıştır. Avustralya'dan 105, Yeni Zelanda'dan 10 ve birliği belirlenmemiş 294 asker burada yatıyor. ...57. Alay Şehitliği simgesel, sembolik bir şehitliktir. Bu şehitliğin asıl yeri Çataldere'dedir. 57. alaya bağlı olan 19. Tümen, Anzakların Arıburnu'ndan çıkarma yaptığı ilk günden son gününe kadar burada bulunuyordu. Ve Mustafa Kemal işte burada 19. Tümen komutanı olarak kendini göstermiştir. 57. Alay Şehitliği, Çanakkale Kara Savaşları'nın başlangıcı sayılan ve Anzak kuvvetlerinin saldırısının kırıldığı tarihi dönüm noktalarından birisi olarak bilinir. 57. alaya bağlı olan 628 askerin hepsi şehit olmuştur. Hemen girişte de dünyanın en yaşlı gazisinin heykeli var. Hüseyin Kaçmaz, 1912'de Balkan, 1915'te Çanakkale ve 1922'de Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Conk Bayırı'nda yaralanmış ve gazi olmuştur. Dünyanın en yaşlı gazisi unvanını da kazanmıştır. 57. Alay Şehitliği'nin hemen sağ tarafında da Kesiklere Şehitliği bulunuyor. Mehmet Çavuş Anıtı ve Cesarettepe. Buranın da hikayesinden bahsedelim şimdi. 1919 yılında 10. Jandarma Er Okulu tarafından Gazi Mehmet Çavuş ile 25 şehit askerin Anzak askerlerine karşı yapmış olduğu müdafadan dolayı bu anıt dikilmiştir. Mehmet Çavuş siperi. Atay muz kabuğunu atıyor. Aman dikkat atayım. Muz kabuğum. Ondan sonra Mehmet Çavuş'un siperi buradaydı. Anzak su tankları. Anzaklar sularını bu tanklarda saklıyordu. Çanakkale Muharebelerinde Arıburnu bölgesine gerçekleşen savaş işte gördüğünüz bu bölgede gerçekleşti. Mesudiye topu. Yeni Zelanda anıtı.
Jong Bayırı'nda ölen 4223 Avustralya ve 709 Yeni Zelandalı asker için dikilmiştir. 25 Nisan 1915'te Anzaklar çıkarma yapmış ve çevreyi ele geçirmiştir. Türk birlikleri tekrar bölgeyi geri almıştır. Türk siperleri 6 Ağustos 1915'te 5 gün süren şiddetli bir bombardımanın ardından Anzakların eline geçmiştir. Daha sonra bu bölge Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında tekrar düşmandan kurtarılmıştır. Mareşal Fevzi Çakmak'ın kardeşinin Çanakkale Savaşları'nda şehit olduğunu bilmiyordum. Bunu yeni öğrendim. Jong Bayırı Mehmetçik kitabeleri. Jong Bayırı'nda şehit düşen askerlerin anısına bu anıt buraya da dikilmiştir. Gelibolu Yarımadası tarihi Çanakkale gezimiz burada şimdilik sona eriyor. Bugün Eceabat'ta Çanakkale kara ve deniz muharebelerinin olduğu yerlerin çoğunu gezdik. Ama gün hepsini gezmeye el vermiyor. Elimden geldiğince gün ışığından faydalanmaya çalıştım. Ama bir günde burayı bitirmek imkansız. Yarın yine Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın gerçekleştiği bölgeleri gezmeye devam edeceğim.